Bugün çok güzel bir yerde kahvaltı yapacağız. Deniz kenarında, İstanbul Boğazı manzaralı. Kolay gelsin. Buyurun, afiyet olsun. Sağ olun. Çaylarımız geldi. Önden bir içelim. Burada fix bir kahvaltı yok. Emirgan Süt İş burası ama Çengelköy sahildeki Emirgan. Herhangi bir işbirliği veya tanıtım değil, sadece kendimiz paramızı ödeyerek kahvaltımızı yapacağız ama size bu güzel manzarada İstanbul'da böyle kahvaltı yapabileceğiniz güzel bir yeri göstermek istedik. Burada şimdi menüden tabaklar seçeceğiz. O tabaklardan siparişimizi oluşturacağız. Burada güzel kahvaltımızı yapacağız. Hem sohbet ederiz sizinle hem de işte böyle aklımızdakileri konuşuruz. Şimdi siparişlerimizi verelim. Siparişlerimizi verdik. Hava da güzel. Biraz serin ama güneş vurmaya başlayınca ısınacağız. Evet, çayla biraz Aynen, ısındık. çayla ısınalım biraz. Bu arada gözlüğümüze falan sahip çıkalım, kuşlar götürebilir. Sardılar şu an etrafımızı. Bakalım kahvaltıda ne yapacaklar. Köy evi videoları, gezi videoları, kamp videoları derken en son köy evi videolarında kaldık. Gezi videosu ne çektik en son ya? Tekne tatili vardı Gezi galiba. Evet. Onun dışında Gezi çekmedik. Geziye de Sonra ara verdik. Bizim köy evi haricinde Ula'daki terk edilmiş köy evini çektik. O güzel izlendi. Şu anda 100.000 küsürlerde. Yeni videolarda yolda, yeni videolar da çekeceğiz. Bu tarz videolar çekeceğiz. Kanalımızda tek bir tür video olmayacak. Tabii köy evi ağırlıklı takipçilerimiz çok fazla. Herkes köy evi videosu istiyor. Köy evi videosu isteyenler arasında da onlar ikiye bölünüyorlar. Birisi köy hayatı ve köydeki işleri çekmemizi istiyor. Diğerleri ise tadilat istiyor. Tadilat isteyen çok fazla. Yani her kesime hitaben videolar çekmeye çalışıyoruz, içerik üretmeye çalışıyoruz. Tek düzende gittiğimizde gerçekten bu sefer çabuk tükeniyor. O yüzden elimizden geldiğince hem bizim keyif alabileceğimiz hem de izleyicilerin keyif alabileceği bir içerik üretmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Yumurta da geldi. Tamamdır. Minimal bir kahvaltı seçtik. Çok abartmadan. Yumurta, peynir, reçel, çay. Burada da güzel simitler, ekmekler var. Ve muhteşem manzara. Şöyle karşı tarafta birinci köprü. Nasıl? Hanife Hanım, memnun musunuz? Evet, manzaramız güzel, kahvaltımız güzel. Aslında kahvaltıyı böyle seçmek bizim için daha iyi. Çünkü Evet. komple böyle menü olduğunda hepsini yemek zorunda hissediyorsun ama biz menüden kendimiz seçtiğimiz için Evet. bu şekilde daha sağlıklı ve güzel oluyor. Kahvaltıdan daha iyi. Kendimiz Aynen. serptik. Aynen. İstediğimizden tekrar söyleyebiliriz. Hani ekstra tabii ücretli. Ama en azından ne yemek istersek onu söylüyoruz. Yemeyeceğimiz bir şey bulunmuyor masada. Oo, çıtır çıtır. Peynirimizden alalım. Ben yumurtadan başlıyorum. Allah. Ay, sıcak ekmekler geldi. Oo, Sıcak böyle bir tane. teşekkür ederiz. Teşekkürler. Bunu alabilirsiniz. Ben yudumladım. Teşekkürler. Ay, tandır ekmeği gibi. Bak şimdi. Peynirimizi aldık. Çilek reçelimizden de alalım. Combo. Hanife kahvaltıya devam ediyor. Benim kahvaltım burada biter dedim. Çayımı içeceğim. Keyifli keyifli şöyle manzaraya karşı. Benim daha yeni başlıyor. Güneşte ısıtsın şöyle bizi. Oh. Şu an çok güzel oldu. Evet. Dediğim gibi bir köy evi videosu isteyenler var. Bir de köy evi tadilatı videosu isteyenler var. Köy evi tadilatı biliyorsunuz hem masraflı hem de çok zaman istiyor. Orada çok uzun süre kalmamız gerekiyor.
Ama bu sene diğer odaların içini ve çatıyı yapma planımız var ama hani senenin hangi dönemine denk gelir onu bilemiyoruz ama şu yakın zamanda değil. Çünkü hem maddi olarak başka harcamalarımız var. Onlara ayırmamız gerekiyor. Elimiz rahatladığında oraların yapımına geçeceğiz. Bu sene biraz daha böyle çevre düzenlemeleri ve kendi yapabileceğimiz işleri yapacağız. Usta gerektiren işleri biraz öteleyeceğiz. Çünkü çatıyı yapabilmemiz için komşuyla olan duvar, zemini yaparken zeminin izolasyonu vesaire hepsi çok masraflı işler. Hepsi bir bütün halinde olacak galiba. Biz çünkü o küçük evi yaparken de hesapta olmayan böyle yapılması gereken, sonradan yapılamayacak şeyler çıkmıştı. Oradan tecrübe edindik. Murat'ın da dediği gibi hesapta olmayan bir takım harcamalarımız oldu biraz. Son zamanlarda o yüzden biraz bütçemizi ayarlamamız gerekiyor. Şimdi YouTube'dan da bir gelir elde ediyoruz ama o çok fazla bir şey yapmıyor. Bizim işte yol masraflarımız, orada harcadığımız ufak tefek paralar onları karşılıyor ancak. Takipçi sayımız arttıkça, videolar çok izlenmeye başladıkça veya alternatif videolar çektiğimizde hem kitlemiz büyüyor. Hani siz hep diyorsunuz köy video satın, köy video satın. Tek videoyla hayat geçmiyor. YouTube kanalı olmuyor. Çünkü sürekli köy videosu attığınızda artık bir göz aşinalığı oluyor. İşte sürekli ev, sürekli oradaki rutin atıldığında onu izlediğinizde artık sizin için de hani bir sonraki hafta belki 4 hafta izleseniz 5. hafta izlemeyebiliyorsunuz. 6. 7. haftada durup bakalım ne yapmışlar, hani değişik bir şey var mı diye bakılabiliyor. Bazıları da izliyor huzur bulmak için. Gerçekten biz de her videoyu izlediğimizde yaparken de ona göre yapıyoruz. Hani insanlar böyle bir oranın havasını, atmosferini hissetsinler istiyoruz. Bir huzur bulsunlar istiyoruz. Biz de çünkü o tarz videolar izlerken deşarj oluyoruz. Bizim de izlediğimiz kanallar var. Mesela çoğunuz belki bilmiyorsunuzdur. Bir tane takip ettiğimiz kanal vardı bizim ilham aldığımız Lizik diye. Liziki buraya yazarım. Çinli bir kız. Çok güzel köy videoları çekiyor kendi köyünün. Orada yemekler yapıyor. İşte çok yetenekli tamiratlar yapıyor. Buraya yazacağım. Siz de takip edin. Size de ilham olsun mutlaka. Şu anda video çekemiyor. Çünkü video çektiği akrabaları vardı kanalı büyütürken birlikte yaptıkları. Sonra onlarla yollarını ayırdılar. Sonra mahkemelik oldular. Bir ara bir video attı, bir iki tane. Sonra yine bıraktı. Neredeyse bir yıl olmuştur belki video atmayalı. Ama attığı her video 10 milyon, 20 milyon izleniyor. 30 milyon küsur abonesi var. Dünya çapında izlenen bir kanal. Siz de onu izleyin derim hani. Eski videoları güzel gelir, huzur verir. Zaten konuşma yok, sadece ses. Ve orada yaptığı işleri gösteriyor. Biz de ilerleyen zamanlarda o tarz videolar çekmek istiyoruz. Siz diyorsunuz ki niye konuşmuyorsunuz? Bazı videolar sessiz oluyor böyle. Onlara ASMR diyorlar. Yani sessiz videolar ama ne yaptığınızı anlatıyorsunuz hareketlerinizle ve konuşmanıza gerek kalmıyor. Böylelikle ne oluyor? Hani dünyadaki herkese ulaşmış oluyorsunuz. Çünkü bir dil kullanmıyorsunuz. Oradaki kullandığınız şey vücut dili ve yaptığınız işlerin bir dili var, çekimleri. Ondan dolayı globale, dünyaya hitap etmek isteyen kanallar genelde ASMR sessiz videolar çekiyorlar. Biz de o tarz videolar çekmeyi deneyeceğiz. Bazen konuşacağız, bazen çok az konuştuğumuz videolar olacak. Onlar da yurt dışına hitap edecek. Yorumlarda görüyorum bazen böyle yabancı takipçiler yazıyor birkaç tane. Onlar ne kadar çok artarsa bizim kanalımız için o kadar iyi. Çünkü yurt dışında izlenmeler çok daha fazla para getiriyor. YouTube Türkiye'den izlenmelere daha az para veriyor. O da bir adaletsizlik tabii YouTube açısından ama yapacak bir şey yok. Ben hala yiyorum. Hanife yemeye devam ediyor, acıkmış. Kahvaltıya götüreceğim deyince dünden beri bir şey yemedi. Manzara iştahımı açtı. Manzara çok güzel ya. İstanbul'un en güzel manzarası. Böyle arkadaşlar biraz böyle dertleşelim dedik. Yani yapacağımız, edeceğimiz çok şey var. Ama işte öyle insan hayatında da sadece YouTube yok. Yani bizim hayatımızda ya da sadece köy evi yok. Çalıştığımız işimiz var. İstanbul'da bir düzenimiz var. Rutin yaptığımız şeyler var. Yani hepsi bir arada gitmiyor. Yani köy evini bir yatırım olsun veya bir hobi amaçlı almıştık biz. Yani buralara geldi, bu kadar işlem yaptık. Drenaj kısmını yaptık mesela. Faydalı oldu. Yani o kadar masrafı yapıp yarım bırakmayacağız. Devam edeceğiz. Hani sabırsızlık oluyor ama sonuca değil, sürece odaklanalım. İstiyorsunuz ki muhtemelen bir ay içinde bütün tadilatı bitirelim. Biz oraya yerleşelim, her şeyi yapalım. İşte çatısıydı, duvarıydı, peyzajıydı. Rahat etmek istiyorsunuz. İşte verandamız olsun, orayı düzeltin, burayı düzeltin. Yarım kaldığında bazen hani böyle hızlı bir şekilde gitsin istiyorsunuz. Ben de istiyorum bir tadilatı gördüğümde
videosunu izlerken hadi bir an önce bitirsin istiyorum, sonraki video ama yani öyle olmuyor. Yani burada süreç önemli bizim için. Bu süreçte orada yaşadıklarımız, tadilat süresine gelene kadar neler yaptığımız, orada zaten biz de bir şeyler öğreneceğiz. Deneme yanılma yapacağız. Belki işte çoğu şeyi biz yapacağız. Beton attık işte, belki o beton tecrübemizi biraz daha katlayacağız. İşte taş döşeme planımız var yeni yaptığımız yere. Onu kendimiz yapmayı planlıyoruz. Yani böyle pek çok şey var. Duvar öreceğiz, işte çit için aşağılara bir şeyler yapacağız. Bunların hepsi bir süreç. Yani zaman geçtikçe, inşaat böyle ilerledikçe aslında biz de bir şeyler yapmak istiyoruz. Baştan düşüncemiz böyle bir şey değildi biz. Biz elimizi sürmeyiz, ustalara yaptırırız diyorduk ama baktık ki bizim de yapabileceğimiz şeyler var. Ve yaptıkça mutlu oluyoruz. Mesela çit yaptık, evet bu bizim yaptığımız bir şey deyip gerçekten mutlu olduk. Onun gibi böyle kendi yapabileceğimiz şeyleri kendimiz becermek istiyoruz. Orada oldukça da, planladıkça zamanla yapacağız inşallah. Mesela istediğimiz gibi. O küçük evin içini, elektrik su işini, yani ilk kabasını vermiştik dışarıdan arkadaşlara. Ama şimdi bakıyorum, onları yaparken de izlediğim için hani bana kırma dökme falan zor geliyordu, nasıl yapacaklar falan diye. Onların yaptığını görünce hani suyu da ben yapabilirmişim gibi geliyor. Elektriği de. Teşekkür ederiz. Sadece o aşamada plan program belki bizim için sıkıntı olabilir. O da şöyle. İşte boruyu döşerken hani nereye ne koymamız gerekiyor? Giderini, eğimini nasıl vermemiz gerekiyor? Onlar belki biraz zaman alabilir bizim için. Şimdi mesela yeni yeri yaparken o iki odayı artık elektriğini ve suyunu, çünkü su kaynak makinesi de aldım, boru kaynak makinesi. İşte bahçede sulama sistemi kurmak gerekecek belki. Yani çoğu şeyi kendim yapabilirim diye düşünüyorum. Elektrik tesisatını da sıva altı değil de sıva üstü borularla döşerim diye düşünüyorum oraya. Su tesisatını betonun altına gömeriz. Onun haricinde onları bile ben yaparım yani. Hem tecrübe olur. Artık hani bütün montajları da biz yaptık mesela. Elektriğin o kabasını yaptırdıktan sonra işte diğer taraftan hattın bağlanmasını biz yaptık. Lambaların bağlantısı, prizlerin bağlantısını, ondan sonra klozetler, lavabolar, bataryalar, yani onlar da iş bayağı. Onlar için de usta çağırdığınızda iyi bir para ödeyeceksiniz. Yani en az birer şey olsa, 5'er bin liradan olsa Bir de bizimki 10 bin lira şey ödeyeceksiniz. köy olduğu için ödeyeceksiniz. işçilik çok fazla oluyor. Evet. Hani onları kendimiz yapmamız bize bir avantaj sağlar. İşte termosifonun yerini değiştirdik. Kendimiz yaptık. Onun için bile yine bir usta çağırmanız lazım. O yüzden köy yerinde şey olacak, alet edevatınız, her şeyiniz olacak. Evet, tecrübelerimizi kazandık. Bunları sonraki yapacağımız işlerde kullanacağız. Kanalımız iyi gidiyor, büyümemiz güzel gidiyor. Böyle insan içinden şey istiyor tabii ara sıra. İşte bir video atalım da o video milyon izlensin. İşte bir anda 50 bin, 100 bin takipçi gelsin. Ama o da bir bakıma dezavantaj oluyor. Çünkü bir video ile oraya geldiğinde bu sefer sonraki video için beklenti çok büyüyor. 1 milyon izlenen bir videon olduğunda bu kadar videolar yaparken sonraki videonun da o zaman 1 milyon izlenmesi lazım, 2 milyon izlenmesi lazım. Yani beklenti çok büyüyor. Ama böyle 20 bin, 50 bin, 100 bin takipçi, işte videolarda 30 bin, 40 bin, 50 bin, 100 bin, o bantlara yavaş yavaş gelmesi daha iyi bizim için. Hem tecrübe kazanıyoruz, hem bir sonraki videomuz bir öncekinden daha iyi oluyor. Daha sonraki daha iyi oluyor. Yani onu görebiliyoruz. O yüzden böyle yavaş büyüme de çok bizi zorlamıyor. İşimize geliyor açıkçası. Yerimizde saymaktan iyidir. Evet, En azından ilerliyoruz. Çünkü öbür türlü hem beklenti büyüdüğünde artık normal işini gücünü bırakıp YouTube'a kanalize olmak istiyorsun. Ama onun da tabii sürekli içerik üretme, bir şeyler bulma, bir önceki videoyu geçme yarışı var kendi içinde. O gerçekten zor. Ona zamanla gelmek istiyoruz. Bir anda gelmememiz bizim için de iyi. Şimdi biraz YouTube istatistiklerimizi inceleyelim. Size kanalımız hakkında bilgi verelim. Ver bakalım ne durumdayız? Bir durum güncellemesi yapalım. Kitlemize baktığımızda kitlemiz siz oluyorsunuz. Aslında şöyle bir şey var. Aslında bizi motive eden en büyük etken kanalımıza abone olan kişi sayısından fazla izlenmesi videolarımızın. Arada abone olmadan izleyenler de var. Bizim en büyük motivemiz bu. Gerçekten yeni kişilerin dikkatini çekebiliyoruz. Kemik kitlemiz var. Bunun artmasını tabii ki istiyoruz. Ama tabii Murat'ın dediği gibi kademe kademe, yavaş yavaş bu şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizi izleyen yaş kategorisine baktığımızda genelde en fazla izleyen 45-54 yaş, %25.8.
Ondan sonra 55-64 yaş %22, 35-44 yaş %19.1, 25-34 yaş %17.9. O da iyi aslında. Her kesime hitap ediyoruz aslında. 18-24 %3.8. Onlar pek bakmıyorlar. Ama o 18-24'ler ve 13-17'ler belki de çocukların hesabından izleyen büyükler yine. Olabilir. Ama Olabilir. 25-34 güzel istatistik. 25-34 biz şimdi Hanife 30'ların ortasında, ben 40'ların başındayım yaş olarak. Yani o kitleyi 25-34 kitlesinin %17'de olsa yakalamış olmak güzel. Onlar muhtemelen kamp ve gezi videolarımızdan geliyor. Evet, yani biz aslında yüzdeye vurduğunda bütün hani ortalamaların hepsini yakalamışız. Evet. Yani 65 yaşta ve üzeri %10. O da iyi. Aynen. 65 yaşı daha da fazla olabilir belki ama onlar başkalarının hesabından giriyor olabilirler, yine çocukların hesabından. Hani 25 Ama sonuçta 55-64'e veya 45-54'e giriyor olabilirler. evet, yaş O grubu yüzden- yüksek olabilir. Şimdi cinsiyet olaraksa erkekler %56, kadınlar %44 izliyormuş bizi. Erkeklerin daha çok boş zamanı var demek ki izlemek Evet, için. konum olarak en çok izlendiğimiz yerler Türkiye, Almanya, Hollanda, Fransa, Azerbaycan, Birleşik Krallık, Avusturya, Amerika, Bulgaristan, Belçika. Buralarda genelde gurbetçilerimizin olduğu ülkeler. Evet. Türkler böyledir. Türkiye'den gitse de kurtulamazlar ülkelerinden. O yüzden gurbetçiler bizi izliyor. Yazanlar da oluyor zaten. Londra'dan izliyorum, Hollanda'dan izliyorum. Selamlar yazıyorlar her videoya. Biz de o zaman Türkiye'nin bu güzel bir sabahından, manzaralı bir yerinden selamlarımızı iletelim Aynen, onlara. selamlar gönderiyoruz. Kitlemizle ilgili başka kitlenizin izlediği kanallar kısmı var burada. İşte Şehirden Köye Göç var, Muratça var, Deniz Sarı var, Orhun Topkaya var. Kitlemiz bunları izliyormuş. Yine köy videoları kitlesi. Tabii evet, bunlar Özgür Gülay, bunlar biliyorum, Nursen Çıtır, Sonsuz Keşif, Seyyarhane, Köyde Hayat var, Filiz ile Deniz, Cemal Açar, kamp videolarından dolayı olabilir Cemal Açar, Doğal Yaşam, Tolga Yalçın, Yolcuların Dikkatine. Yolcuların Dikkatine ile profilimiz uyuşuyor biraz. Onlar da Evet, böyle onlar da bizim gibi. bir ara köy evi videosu da çekmiş onlar. Onlarla kitlemiz uyuşuyor biraz. Onların da aslında çekim tekniği bizim gibi. Hani değişik tek bir şeye Evet. odaklanmak istemiyorlar. Değişik bir şekilde farklı konuları çekmek istiyorlar. Genel olarak böyle. Evet, bu güzel havada hem kahvaltı yaptık hem size kafamızdakileri aktardık biraz. Siz de dediğim gibi biraz sabır gösterin. Beklediğiniz evin yapılmış haline gelene kadarki süreci, ister 1 yıl olsun, ister 2 yıl olsun, 6 ay olsun, ona odaklanın. O zamana kadar attığımız videoları izleyin. Hani bunlar değil, böyle bazıları yazıyor işte ya çok oyalanıyorsunuz, işte yapmayacak mısınız? Yani yapmayacak olsak buraya kadar getirmeyiz. O yüzden merak etmeyin. Hedeflediğimiz çoğu şeyi yaptık. Bunu da yapacağız inşallah. Aynen, aslında kısa zamanda çok fazla ilerledik diye düşünüyorum. Çünkü bizim en çok zamanımızı alan elektrik su bağlantısıydı. O biraz zaman geçirtirdi bize. Bir de İstanbul'dan oraya geldiğimizde kalacak yer sıkıntısıydı. Evet. İlk bir yer kiralayarak giderdik bunu. O da bir yatırım, yani oraya da kira ödedik kaç ay. Ondan sonra yerimizi yaptık, artık daha fazla kalmaya başladık. Geldiğimiz zaman en azından bir kalma maliyetimiz olmadı. Ayrıca köyde kaldığımız için gözlemlemelerimizi daha fazla yapabiliyoruz. Tabii köyde mesela köye nasıl uyum sağlayacağız? Köydeki insanlarla daha fazla kişiyle tanışmaya başladık. Videolarda da görüyorsunuz onu. Köyde herkes hani video çekilmesine seven de var, sevmeyen de var. Hani Evet. video çekmeyi istemeyen de var veya videolara çıkmak istemeyenler de var. Gelip uyum sağlayanlar da var bizle birlikte. Ama iyi bir uyum sağladık köyle. Hani köyde genel itibariyle sorduğumuz zaman veya bazıları söylüyorlar işte sizin için şöyle diyorlar, böyle diyorlar. İşte uyumlu insanlar diyorlar. Hani köyde genelde herkesle anlaşıyoruz. Hani kimseyle öyle bir sıkıntımız yok. O yüzden hani orayı da bir tartıyoruz şu anda. Köydeki yaşantıyı da bir tartıyoruz. Orada nasılız? Köyle nasıl uyum sağlıyoruz? Köy bizle nasıl uyum sağlıyor? Yani birden böyle bütün her şeyimizi yapıp, her şeyimizi verip işte ani kararlar alıp ani bir şekilde uygulamak istemiyoruz. Yavaş yavaş böyle gördükçe dozumuzu artıracağız. Eskiden hatırlıyorsanız hani köy videoları az oluyordu. Arada bir atıyorduk. Uzun süre kalamıyorduk ama artık uzun süre kalıyoruz. Daha sık köy videoları atıyoruz. Bu doz giderek artacak. Ama arada da işte böyle videolar olacak, farklı videolar olacak. Dengeyi sağlayacağız.
Evet, kahvaltımızı yaptık güzel İstanbul havasında. Sizlere de buraları gösterdik. Umarım beğenmişsinizdir. Biz artık çayımızı bitirip kalkacağız. Bu videoyu da burada bitirelim. Aynen. Yorumlarınız ve soracağınız sorular olursa yorumlar kısmında buluşalım. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.